Evren sadece büyüklüğüyle değil hızıyla da bizi ürkütüyor. Şu an biz bu cümleyi kurarken bile uzay zaman dokusu akıl almaz bir süratle dört bir yana geriliyor. Bu sıradan bir uzaklaşma değil. Bu evrenin en büyük, en amansız ve en görkemli koreografisi. Kozmik dans. Çoğu kişi genişlemenin sadece galaksileri birbirinden ayırdığını sanır. Oysa gerçek çok daha derindir. Genişleme galaksileri sadece uzaya itmez. Onları bir heykeltıraş gibi yontar, yıldızların doğumunu tetikler ve onları kaçınılmaz çarpışmalara zorlar. Varoluşun bu sürekli gerilen dokusu içinde her galaksi kendi kaderini bir dansla çizer. İşte bugün evrenin bu amansız genişlemesinin galaksileri nasıl aktif olarak şekillendirdiğini ve bu kozmik sahnede nihai sonumuza doğru nasıl sürüklendiğimizi keşfedeceğiz. Evren duran bir kap değil, sürekli şişen bir balon gibidir. Hubble akışı dediğimiz bu fenomen, uzayın her bir santimetre karesinin her saniye genişlemesi anlamına gelir. Ancak bu genişleme her yerde aynı değildir. Galaksiler bu amansız çekişmenin ortasında kalan direnç noktalarıdır. Bir yandan kütle çekimi maddeyi içeri doğru çekmeye çalışırken, diğer yandan karanlık enerjinin körüklediği genişleme uzayı dışarı doğru yırtmaktadır. Bu iki devasa gücün çatışması galaksilerin morfolojisini yani dış görünüşünü belirleyen temel unsurdur. Genişleme yeterince güçlü olduğunda galaksilerin dış kollarındaki gaz ve toz bulutları birbirinden koparılır. Bu durum yıldız oluşum hızını doğrudan etkiler. Yani evrenin genişleme hızı aslında yeni güneşlerin doğup doğmayacağına karar veren gizli bir vana gibidir. Galaksiler bu doku içinde sadece sürüklenen pasif nesneler değildir. Onlar genişleyen uzay zamanının yarattığı baskıyla şekillenen, sürekli evrilen dinamik yapılardır. Eğer genişleme hızı biraz daha yavaş olsaydı galaksiler çok daha erken birbirine çarpar ve kaos hakim olurdu. Eğer daha hızlı olsaydı madde hiçbir zaman bir araya gelip bu görkemli sarmalları oluşturamazdı. İşte bizler bu hassas dengenin, bu kusursuz koreografinin tam ortasında var olduk. Peki bu genişleme birbirine komşu olan galaksileri nasıl bir ölüm dansına sürüklüyor? Kütle çekimi evrenin bu amansız kaçışına nasıl inatla direniyor? Evrenin her yerinde galaksiler birbirinden ışık hızıyla kaçmaya çalışırken bazıları bu kozmik firara baş kaldırıyor. Kütle çekimi genişlemenin yarattığı o muazzam boşluğu bazen bir köprüye dönüştürür. İşte o an galaksiler için kaçış biter ve ölüm dansı başlar. Bu evrenin genişlemesine karşı verilen en sert tepkidir. Galaktik çarpışmalar. Bir galaksi diğerine doğru çekilirken uzay zaman dokusu bir hamur gibi yoğrulur. Genişlemenin etkisiyle seyrekleşen gaz ve toz bulutları çarpışmanın yarattığı bu muazzam basınçla aniden sıkışır. Bu evrenin en büyük doğum evidir. Genişleme normal şartlarda yıldız oluşumunu yavaşlatırken bu çarpışmalar sönmekte olan bir galaksiyi binlerce yeni yıldızın doğumuyla tekrar canlandırabilir. Yani evren genişleyerek her şeyi birbirinden koparmaya çalışırken bu çarpışmalar yaşamın ham madde kaynağı olan yıldızları son bir gayretle üretir. Bizim kendi galaksimiz Samanyolu da şu an bu dansın bir parçası. Komşumuz Andromeda ile aramızdaki mesafe genişleme yüzünden artması gerekirken kütle çekimi bu savaşı kazanıyor. Saatte yüz binlerce kilometre hızla birbirimize doğru çekiliyoruz. Bu evrenin genişlemesine karşı duran yerel bir isyandır. Ancak bu isyanın bir bedeli var. Galaksilerin o bildiğimiz sarmal ve düzenli yapıları bu kozmik kavgada tamamen parçalanacak ve yerini şekilsiz, yaşlı devlere bırakacaktır. Galaksilerin şeklini belirleyen şey sadece içsel evrimleri değil, genişleyen bir evrende kiminle ve nasıl çarpıştıklarıdır. Bu dans sadece bir estetik görüntü değil, galaksilerin hayatta kalmaya da tamamen form değiştirme mücadelesidir. Evrenin genişlemesi sadece bir uzaklaşma değildir. O bir mesafe hırsızıdır. Uzay zaman o kadar hızlı geriliyor ki galaksiler arasında boşluk, ışığın bile kapatamayacağı kadar büyük uçurumlara dönüşüyor. Bir noktada kütle çekiminin o sıkı bağları pes eder. İşte o an her galaksi için kozmik ufuk kapanmaya başlar. Bu evrenin genişlemesinin galaksilere verdiği en acımasız şekildir. Mutlak yalnızlık. Gelecekte bir gün gökyüzüne bakan bir medeniyet kendi galaksisinden başka hiçbir şey göremeyecek. Genişleme komşu galaksilerin ışığını bizden o kadar uzağa taşıyacak ki o ışıklar artık bize asla ulaşamayacak. Galaksiler genişleyen bir okyanusta birbirini kaybeden gemiler gibi sonsuz bir karanlığın içinde hapsolacaklar.
Bu durum galaktik evrimi bir çıkmaza sokar. Çünkü artık dışarıdan gelecek yeni bir gaz girişi, yeni bir çarpışma ya da birleşme ihtimali kalmamıştır. Galaksilerin nihai kaderini işte bu kozmik ufuk belirler. Bir zamanlar binlerce galaksinin dans ettiği kümeler genişlemenin pençesinde parçalanır. Her galaksi kendi içine kapanan, kaynakları sınırlı birer ada evrene dönüşür. Enerjisel olarak da ölüme mahkum eder. Onları dış dünyadan koparılmış, yavaşça sönen birer mum alevine çevirir. Bu evrensel koreografinin en hüzünlü perdesidir. Dansçılar sahnede kalmaya devam eder. Ancak partnerlerini artık göremezler. Genişleme sahneleri birbirinden koparıp sonsuz karanlığa fırlatmıştır. Peki bu mutlak yalnızlığın içinde galaksilerin iç yapısı nasıl değişecek? Genişleme galaksi dünyadan kopardığında geriye sadece sınırlı bir miras kalır. İçerideki mevcut gaz ve toz. Artık galaksiler arası boşluktan sızan taze hidrojen akışları kesilmiştir. Galaksi artık dışarıdan beslenemeyen, kendi rezervlerini harcayarak hayatta kalmaya çalışan kapalı bir sistemdir. İşte bu izolasyon galaksiyi devasa bir yıldız mezarlığına dönüştürmeye başlar. Yeni yıldızların doğumu yavaşlar çünkü genişleme galaksiyi o kadar rahatlatmıştır ki yıldız oluşumu için gereken o devasa şok dalgaları ve kütle çekimsel çarpışmalar artık yaşanmaz. Galaksi ölü yıldızlar kümesi haline gelirken merkezdeki süper kütleli kara delik artık tek efendi olmaya başlar. Genişleyen uzay galaksiyi bir yandan dışarıdan çekiştirirken içerideki kütle ise merkezi kara deliğe doğru ağır ağır süzülür. Bu bir galaksinin yaşlılık dönemidir. Enerjinin tükendiği, ışığın solduğu ve ısının evrene yayıldığı o geri dönülmez süreç. Galaksiler bu aşamada artık o ihtişamlı sarmal kollarını kaybeder. Genişlemenin yarattığı o düşük yoğunluklu ortamda yıldızlar birbirinden koparak galaktik merkezden uzaklaşır. Galaksi birbirine yabancılaşmış sönük kalıntıların oluşturduğu devasa, ruhsuz bir buluta dönüşür. Bu genişlemenin galaksiye vurduğu son darbedir. Onu önce yalnızlaştırır, sonra ise kendi içine sessizce eritir. Bir zamanlar trilyonlarca yıldıza ev sahipliği yapan o görkemli yapılar artık sadece geçmişin hatıralarını taşıyan karanlık gölgelerdir. Genişleme dansı bitirmiş ve sahneleri karanlığa gömmüştür. Buraya kadar genişlemenin galaksileri nasıl şekillendirdiğini ve yalnızlaştırdığını gördük. Ancak bu dansın sonu sadece bir sönüş değil, fiziksel bir iflastır. Eğer karanlık enerji dediğimiz o gizemli itiş gücü artmaya devam ederse, evren büyük yırtılma adı verilen mutlak sona sürüklenir. Bu aşamada genişleme artık galaksileri birbirinden uzaklaştırmakla yetinmez, onların bizzat içine sızar. Kozmik doku o kadar hızlı gerilir ki kütle çekimi artık birleştirici gücünü kaybeder. Önce galaksi kümeleri dağılır, ardından galaksilerin içindeki yıldızlar birbirinden koparak karanlığa savrulur. Bu koreografinin bozulduğu, dansçıların sahneden dışarı fırlatıldığı andır. Genişleme artık galaksileri şekillendiren bir heykeltıraş değil, her şeyi atomlarına kadar parçalayan bir canavardır. Yıldızlar, gezegenler ve en nihayetinde atom çekirdekleri bu amansız genişlemenin yarattığı gerilime dayanamayarak parçalanır. Bu noktada ne bir galaksiden, ne bir yıldızdan, ne de bir anıdan söz etmek mümkündür. Genişleme üzerine yazılan tüm kozmik hikayeye silmiş, geriye sadece hiçbir etkileşimin mümkün olmadığı sonsuz ve boş bir uzay zaman dokusu bırakmıştır. Galaksilerin milyarlarca yıl süren o muazzam dansı, dokunun kendisinin iflasıyla son bulur. Belki de evren en başından beri bu yırtılmaya göre programlanmış bir sistemdir. Bizim gördüğümüz o görkemli galaksiler ise bu büyük parçalanmadan önceki kısa bir parlamadan ibarettir. Genişleme sadece mesafeleri değil, varlığın kendisini de tüketmiştir.